Merhaba boğa burçları ve yükselen boğalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Fincanımı bu kez sizlerin niyetiyle kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce anlık enerji destemden yakın gelecekle alakalı 3 kart seçmek istiyorum niyetinize. Bakalım hangi enerjiler aktif olacak? Şimdi ev kartı, tapınak ve çocuk kartı geliyor sevgili boğa burçları. Açıkçası yeni dönemde hayatınızda bir yeniden doğuş temasının mevcut olduğundan sizlere bahsedebilirim. Bazılarınız hayatına yeniden sıfırdan başlamak isterken, özellikle ev ve aile hayatıyla alakalı yeni bir düzen, yeni bir otorite isterken, bazılarınızsa gerçekten ebeveyn olma şansına nail olacak. Yani burada ne demek istiyorum? Evet, burada çocuk kartı bazen gerçekten bir çocuğu bizlere müjdeler. Bazen de hayatınıza yeniden sıfırdan başlama isteğinden bahsedebilir. Ve yakın dönemde hayatınızda biraz daha sessizliğin hakim olacağından bahsediyor. Biraz manevi inancınıza doğru yöneleceksiniz. Ruhsal olarak bir uyanışın içerisinde olacağınızı burada kartlarım size bildiriyor. Biraz daha içsel dünyaya dönme de diyebiliriz buna. Hani biraz daha sessizlik arayışı, belki bu sessizlik içinde maneviyat yükseltme, kendinize başka okült konular bulma temalarıyla ilgilenme gibi olayları yaşayabilirsiniz der kartlarımız. Ama buradaki en önemli mesaj bence hane ile alakalı yeni bir düzen için şu anda bir sessizliğe çekileceksiniz ve hane içerisinde yeni bir otorite, yeni bir düzen, belki taşınmak gibi konularınız ortaya çıkacak diyor kartlarımız. Şimdi fincanınıza baktığım zaman hemen açmadan önce şurada gözüme flu şekilde bir şeyler hitap ediyor. Kısaca onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bakın burada 2 tane flu yolunuz var sevgili boğalar. Ve bu yollar flu olduğu için hani çok da net olmayan yollardan bahseder bizlere. Anladığım kadarıyla ortasında da şöyle bir kuş figürünün çıkması aslında burada bize der ki 2 ayrı yoldan gelecek olan 2 haber var. Ve bu haberler sonrasında bir yola çıkma olasılığınız olabilir. Fakat net değil, yani bu yola çıkılabilir ya da sadece haber gelir, arafta kalabilirsiniz. Hani buraya gitmeli miyim, gitmemeli miyim diyeceğiniz bir olayın oluşacağından bahsediyor. Bir de fincanınızı kapatırken burada bir şey gözüme hitap etmişti. Bu da yine hani böyle daha uzak olduğunu hissettiğim bir yoldan gelecek olan ani bir haberden bahsediyor. Çünkü altında da bir tavşan figürü var. Tavşan biraz daha böyle ani olaylar, ani haberler, işte aniden çıkılacak yolculuklar, evet olasıdır gibi konuları taşıyor. Sanırım bu dönem daha çok böyle işte şehir dışı, yurt dışından gelecek olan haberler, ani yolculuklar, çıkmakla çıkmamak arasında kararsız olduğunuz yolların enerjisi burada çok fazla olarak görünüyor. Tabii yoldan gelecek kişilerin enerjisinden de bahsedebiliriz. Ama burada bir kararsızlık teması da var. Çünkü her ne kadar tek görünen yolunuz bariz belli olsa da buradaki çift taraflı yol daha çok flu şekilde çıkmış. O yüzden bunun net olmadığından ama böyle bir enerjinin de hakim olduğundan bizlere bahsediyor. Şimdi hazırsanız boğa ve yükselen boğa burcu niyetiyle neyse haliniz çıksın falınızda diyorum. Evet, fincanınız tabağınıza biraz yapıştı sevgili boğa burçları. Bu da demek oluyor ki güzel bir dileğiniz İnşallah kabul görecek. Dilerseniz hemen sizler de şöyle bir fincanınıza göz gezdirin ve tabii ki ben de sizler için yorumlayacağım. Bakın bakalım sizler neler görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi çok karışık görünen ama çok fazla detay içeren bir fincan olmuş bu. Bakalım neler var.
Şimdi burada ilk başta bir görüntü gözüme hitap ediyor. Bakın burada fincanın tam bu kısmında sanki elinizde böyle zil ya da bir süpürge gibi bir şey var. Tam şurada hani böyle daha çok bir şeylerle uğraşmak istiyor, bir şeylere odaklanmaya çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Daha çok aslında kendinizi son dönemlerde stresli hissettiğinizi, bu stresten ötürü hani böyle bir şeylerle uğraşayım, kafam dağılsın, işte kendimi stresten işe güce veriyorum gibi böyle bir enerji hakim olarak görünüyor üzerinize. Yani bir stres, böyle enerji dağıtma isteğiniz mevcut olarak görünüyor sevgili boğalar. Hatta böyle son zamanlarda her şey üst üste gelmiş gibi de olabilir. Hani doluyu alıyorum, doluyu alıyorum, boşa koyuyorum, bir türlü dolmuyor gibi. Hani tam bir şey tamamlanıyor derken hep bir yarım kalmıştık, hep bir erteleme. Durumu ne yazık ki hayatınızda mevcut olarak görünüyor ama bu geçici bir süreç. Neden? Çünkü bakın bu figürün hemen üstünde yine bir yol ve bu yol aslında kapalı. Yani üstü kapalı bir yol olarak görünüyor. Yine aslında burada hani hayatınızda ilerlemeyen, sürekli geciken durumlardan bahsediyor. Bu belki bir imza, bir görüşme olabilir. Ama bu yol aslında tamamen kapanmamış. Hatta onun altında da böyle 3'ü anımsatan bir rakam var. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bakın hem burada hem burada olarak çıkmış. 2 tane ayrı ayrı üçünüz var. Hatta fincanınızı açtığımda bir tane de burada gözüme 3 rakamı görünmüştü. Evet, şurada da var bir tane. Burada da bir tane üçünüz var. Bu da ne demek oluyor? 3 gün, 3 haftalık sürecin içerisinde, en geç 3 ay içerisinde hayatınızda ertelenen, işte bu önü kapalı olan ne varsa ya da bir türlü olduramıyorum, tamamlayamıyorum dediğiniz mesele her neyse, bunlarla alakalı aslında hayatınızda hızlı bir akışın olacağından bahsediyor. Çünkü bu gerçekleştiği zaman önünüze bir kapı açılacak sevgili boğa burçları, ki burada da bir kapı figürünüz belirmiş zaten. O kapının hemen yanında da şöyle küçük bir hilaliniz var sevgili boğalar. Özellikle resmi işler, imza işleriyle alakalı bir hızlanma, mahkemelik konular evet olabilir. Bir hızlanma olabileceğinden bahsediyor. Gelelim buradaki dikkat çeken figüre. Şimdi çevrenizde hani böyle daha çok, nasıl derler? Yani çok garip suretli insanların olduğundan bahsedebilirim sizlere. Bakın burada yüz silüetleri var ve bu silüetlerin burun kısımları domuz figürünü andırıyor. Yani çevrenizde hani böyle iyi niyetli gibi görünüp ama aslında çevrenizde hani böyle, nasıl diyeyim, size karşı kin besleyen, size iyi görünen ama içten içe kıskançlık, kin besleyen, iyi niyetli olmayan kişilerin enerjisinden bahsediyor ve bu kişiler tek bir kişi de değil. Yani birkaç kişi var böyle. Bu iş hayatınızdan olabilir, aile hayatı, belki arkadaşlar, bilemiyorum ama belki de bunları fark ediyorsunuz. Sadece acaba besliyor mudur? Yani bana kim besliyor mudur? Gerçekten öyle midir? Aslında hissediyorsundur ama konduramıyorsundur. İşte bu kişilerle alakalı biraz daha dikkatli davranmaya davet ediyor bu fincanın mesajı seni. Özellikle adında ya da soyadında F harfi geçen kişilere ya da adı F ile başlayan kişilere de dikkat et der bu fincanın mesajı sana. Şimdi buraya baktığım zaman sevgili boğalar, bakın burada da 2 yol ve arasında bir kapı daha var ve buradaki kapınız çok aydınlık bir kapı. Ve bu kapının aydınlık olması ve 2 yolun arasında olması aslında önümüzdeki günlerde özellikle kariyeriniz veya özel hayatınızla alakalı 2 seçenek veya 2 önemli görüşmenin kapınızda olacağından bahseder. Ve bu süreçte sakin kalmanızı, analitik zekanızla hareket etmeniz gerektiğini ve doğru karar vermenizi burada aslında sizlere bildiriyor. Ve bu ikileme düşmeden önce zaten hemen size gelecek olan bir haber var. Çok haber var. Çok fazla
kuş figürünüz de çıkmış sevgili boğalar. Ve bu haber beklediğiniz müjdelerin habercisi de diyebilirim sizler için. Evet, fincanınızın dibinde böyle çıkıntılı bir figür var. Hani yine bakın burada F harfi görebiliyor musunuz? Bu figürün hemen yanında dipte şurada minicik bir F. Sizler F harfiyle alakalı ya da bir olay, bir konuyla alakalı ya bir ağırlığı üzerinize almışsınız ya da doğrudan adında ya da soyadında F harfi geçen birinden negatif bir enerji, yani nazar gibi, haset gibi, kin gibi bir enerji almışsınız olarak görünüyor. Bu kişiye dikkat edin diyor. Bir kere daha burada size fincanınız sevgili boğalar. Şimdi burada da bakın yine bir insansı silüet var. Ve kafa kısmında böyle daha gölge bir ton var. Görebiliyor musunuz oradan baktığınızda? Kollarını bağlamış böyle düşünen biri. Bu dönemde birileri sizinle bir konuyla alakalı yüzleşmek isteyebilir. Birileri size bir teklifle gelebilir. Birileri sizden borç isteyebilir. Ya da bambaşka bir teklifle de gelebilir. Bilmiyorum ama hani böyle kafasında bir şey kurgulayan ama adım atmakta tereddüt eden. Çünkü bu kişinin ayakları yok. Hani daha çok böyle ayaklarını arkasına almış olarak görünüyor. Hani bir şey yapmak istiyorum ama yapmalı mıyım? Yani çok yoğun düşünen biri bu kişi, her kimse sizden bir şey istemekle alakalı. Evet, belki gönül meselesi de olabilir. Özellikle bekar bir boğa burcuysan hani bir teklifle gelebilir. Belki bir evlilik teklifi, arkadaşlık teklifi vesaire, bilemiyorum. Fakat bu kişi adım atmakta tereddüt ediyor. Çünkü bir şeyleri saklayarak size gelecek. O yüzden bu kişiye karşı da temkinli olmalısınız. Tamamen kötü niyetli diyemem ama temkinli olmakta fayda var diyebilirim. Burada da bir baca figürünüz çıkmış sevgili boğalar. Bu da kartımızdaki gibi yine aslında bizlere hane içinde yine düzen konularıyla alakalı olaylardan bahsediyor. Dilerseniz hemen şöyle tabağınıza da bir bakalım sevgili boğa burçları. Bakalım tabağınız bize neler gösterecek. Şöyle biraz açılmasını bekleyelim. Şimdi burada bir kadın silüeti, hafif burnu uzun, çenesi top, gözleri biraz daha çukur, belki kapalı bir kadın olabilir. Hanede gözü kulağı olan bu kişiye karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü kişi yani bana hoş olmayan bir karakterde görünüyor. Çok fazla dikkat çekiyorsunuz çevre tarafından. Aslında hani dışarıda görünen sizle içerideki siz çok aynı değil. Bu sizin bir şeyleri değiştirmek ya da saklamak için sergilediğiniz tavır değil aslında. Daha çok hani kendi içinizdekileri başkalarına yansıtmamak, bir şeyleri kendi içinizde çözümlemekten kaynaklı olarak görünüyor. Bir konuda bakın yine burada hane içinde fikir ayrılığı olabilir. Bu parça birbirinden ayrıldı çünkü sevgili boğalar. Özellikle hani nasıl diyebiliriz buna? Yine burada bir kapı hissettiren bir görüntü oluştu. Hani işte açılacak olan bir kapı, belki bir iş kurma, bir yola çıkma gibi konuyla alakalı hani fikir ayrılıkları söz konusu olabilir diyor. Burada bir kalp figürü ve üstünde böyle bir yıldız, hani kayan yıldız görüntüsü gibi bir figür var. Bu da bir dileğinizin, niyetinizin gerçekleşeceğinden bahseder sizlere. Evet, bakalım başka neler görüyoruz sevgili boğa burçları. Hane içi bu ara çok sakin olacak. Zaten kartımız da biraz sessizlik döneminden bahsetmişti. Onun dışında hane içerisine de gelecek resmi bir haberiniz var. Bu hatta fincanınızdaki haberin aslında haneyle alakası olduğunu, yani hanenizdeki herkesi ilgilendirdiğinden de bahsedebilirim. Beklenmedik, hani şöyle bir zaman sizi tatmin edebilecek bir para akışınız olacak. Bunu iyi değerlendirin diyor aslında tabağınız sizlere sevgili boğalar. Evet, bugünlük bizden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.
Kanalımıza abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.